Değerli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Türkiye neden Sudan'dan tarım arazileri kiraladı? Şimdi o arazilerde ne yapılıyor? Bu bölümde pek çok merak edilen soru cevabını bulacak. Şimdi hazırsanız kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. Türkiye genişlemiş vizyonuyla her yerde kendisini şerefle gösteriyor. Ülkemizde gurur duyuyoruz. Ülkemizi güçsüzleştirmeye çalışan içimizdeki Yunanlılar öfkeden patlasa da gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Dünya 20 yıl içerisinde 10 milyara varan bir nüfusa ulaşacak. %55 kentleşmeden %70 kentleşmeye geçiş yapacak. %50 daha fazla gıda ihtiyacı olacaktır. Bunun yanında çölleşme ve iklim değişimi yaşanıyor. Türkiye'de de buna benzer bir tablo var. Türkiye'nin nüfusu belki 100 milyon olmayacak ama 98 milyon olacak bir nüfusumuz söz konusu. Türkiye'nin %80 kentleşme ve %50 daha fazla gıda artışına ihtiyacı var. Türkiye gelecekte yaşanacak gıda krizlerine karşı çözüm arayışında. Atılan adımlar arasında Sudan ve Nijer'le toprak anlaşması bulunuyor. Anlaşma karşılıklı kalkınma temeline dayanıyor ve kazan-kazan anlayışı güdülüyor. Sudan'la Türkiye arasında tarımsal üretimin ve ticaretin artırılması amacıyla 28 Nisan 2014 tarihinde bir anlaşma imzalandı. Her iki ülke nezdindeki yasal prosedürler tamamlandı ve 19 Kasım 2015 tarihinde Türkiye ile Sudan arasında ikili tarımsal işbirliği ve ortaklığına ilişkin anlaşması uygulamaya kondu. Afrika kıtası da tarım sektöründe geçmişten günümüze muazzam bir potansiyele sahip. Fakat ne var ki bu potansiyel, uluslararası sistemde etkili olmak ve kıt kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen güçler tarafından istismar edilmeye ziyadesiyle açık bir halde. Bu nedenle Afrika'da tarım konusunun üzerinde durulması son derece büyük bir önem arz ediyor. Zira dünya üzerindeki toprakların verimliliği hızla tükeniyor. Avrupa'daki ve ülkemizdeki toprakların ortalama verimlilik süresine kimyasal gübreleme ve kullanılan yanlış yöntemler nedeniyle 70-80 yıl civarında ömür biçiliyor. Sahadan alınan bilgilere göre Afrika'da ise bu süre 200-250 yıl olarak öngörülüyor. Bunun temel nedeni kıta ülkelerinin birçoğunda toprakların uzun süre boş kalması, yani ekilip biçilmemesi ve teknolojik imkansızlıklar nedeniyle teknolojinin olası zararlı etkileriyle henüz pek tanışmamış olması. Örneğin Zambiya'da yapılan toprak arazilerinde en az 150 yıldır ekilmeyen ve çok daha uzun verimlilik ömrüne sahip olması beklenen toprakların olduğu sahadan aktarılan bilgiler arasında. Az masrafla çok kazanç fırsatı dikkatimizi çekiyor. Tarım yatırımları konusuna detaylıca bakalım. Böyle bir ortamda kıtanın toprak analizinin yapılması elzem bir durum teşkil ediyor. Söz konusu toprak analizlerini kıta ülkelerine samimiyet ve muhabbetle yaklaşıp kıtanın kalkınması için fayda sağlamak isteyenler gibi kıtanın verimliliğini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen güçler de yapabiliyor. Sudan özelinde olduğu gibi kıtanın genelinde de tarım arazilerinin oldukça bol, tarım makinelerinin oldukça ucuz ve asgari ücretin düşük olması kıtada maliyeti düşük üretim yapma imkanı sağlıyor. Bu durumsa üreticiler için masrafı azalttığından dolayı oldukça karlı bir hasat anlamına geliyor. Böylece Afrika, çoğu kez yoksullukla ve kıtlıkla baş eden bir kıta imajı çizmesine rağmen doğru yöntemlerle tarım yapıldığında bereket fışkıracak bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye, Afrika'da arazi kiralıyor. Daha önce Sudan'da 99 yıllığına 780 bin dönümlük tarım arazisi kiralayan Türkiye, başka bir Afrika ülkesi olan Nijer'den kiralama yapıyor. Nijer'de 1 milyon hektarlık alan kiralayan Tarım İşleri Genel Müdürlüğü, özellikle yem bitkisi üretmeyi ve bunu Türkiye'ye getirip yem maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Türkiye'nin bu hamlesine çiftçi de, muhalefet de karşı çıkıyor. Geçen hafta konuya değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 140 ülkenin aynı yöntemle toprak kiraladığını söylemişti. Şimdiden Türkiye'nin yurt dışında kiraladığı arazilerin ülkenin yüz ölçümünün 3 katına ulaştığını aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti. Toprak kiralamada amaç bir asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmaktır. Böyle derdi olmayanlar ülkemizin niye Sudan'da, Nijer'de toprak kiraladığını anlayamıyor. Sadece anlamakla kalıyor. Bize ithamlarda bulunuyorlar. Peki uzmanlar
Erdoğan'ın sözlerini neden inandırıcı bulmuyor? Bakan Pakdemirli, Sudan'da yapılan tarım arazisi kiralanmasına gösterilen tepkilere mecliste verdiği yanıtta, Sudan'da kiralanan tarım arazilerinin uzun vadede ihtiyaçtan kaynaklandığını belirterek, eğer biz Türkiye olarak Türkiye'de tarım yapacaksak ufka da bakacağız. Sudan'da bize tahsis edilen tarım arazileri tüm Türkiye'deki sulanabilir tahıl arazilerimizin %10'u ve bedelsizdir. ABD, Fransa, Çin bunu kullanıyor da neden biz kullanmayalım? Şimdi belki yok ama 50 yıl sonra kıtlık, yokluk olabilir diye konuşmuştuk. Nijer'de de 1 milyon hektar arazi kiralandı. Türkiye, 2020'de bir başka Afrika ülkesi Nijer'de de tarımsal üretim yapmak üzere harekete geçmişti. Nijer'de 1 milyon hektar alanda tarımsal üretim yapılması ve özellikle yem bitkileri üretilerek Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhurbaşkanı Mahmudu Issoufou ile 2018'de yaptığı görüşme doğrultusunda bu ülkede 1 milyon hektar alanda tarımsal üretim yapılması için anlaşmaya varılmıştı. Pakdemirli, Türkiye'nin kuracağı pilot çiftlik için 12.500 dönümlük alanın ekipler tarafından gezilerek beğenildiğini, Kasım'dan itibaren o alanın da teslim alınacağını söylemişti. Tarım Bakanı Pakdemirli, Türkiye, Sudan ve 3. ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacak olan 780.500 hektarlık arazinin de koordinatlarının kendilerine teslim edildiğini açıklamıştı. Ancak Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, 2019 yılında yapılan askeri darbeyle devrilince projenin hayata geçirilmesi kesintiye uğradı. Bir ülke ithalat da ihracat da yapabilir. Tabii ki stratejik ürünlerin hepsini üretmemiz lazım ama şunu unutmayın. Türkiye 17 milyar dolar ihracatıyla 12 milyar dolar ithalatıyla net tarımsal ihracat fazlası veren bir ülkedir. Net artıdadır. Tarladan sofraya ulaşana kadar fiyat çok pahalanıyor. Tarlada %10, halde %20, markette %10, evde %10 kaybediyoruz. Hal yasasını çok konuşuyoruz ama perakende yasasını da bence konuşmamız lazım. Perakende yasası diyor ki %1 yerel ürün veya coğrafi işaretli ürün satacaksın. Halbuki ben diyorum ki %20-25. Eğer ulusal market arka tarlada üretilen ürünün bir kısmını önündeki manavda satıyorsa o zaman lojistik problemlerin belki %80'ini de çözmüş olacağız. Çünkü bugün hal yasası toplamdaki tonajın %30'unu adresliyor. %70 bugün modern kanal dediğimiz zincir mağazalar kanalındadır. O yüzden perakende yasasını da bununla beraber yavaş yavaş ele almak lazım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sınır dışı yapılan tarım faaliyetleri büyük planın parçası mı? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza katılın. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.